Ezgi ile İpek odada oynuyor. Biz de senin odaya geçip biraz konuşalım mı? Konu nedir? Şu senin istifan ve Alaca. Anladım. Hadi o zaman. Abi vallahi bu istifa işi çığırından çıkmaya başladı. Alaca bana sorular sordu. Ne diyeceğimi şaşırdım. Alaca'nın bu konunun üzerinde bu kadar düşeceği hiç aklıma gelmezdi. Bu istifa oyununu farklı yöne çevirmemiz lazım. Tamam, Baki'yi istifa ederek şaşırttın. Ama başka bir şey bulmamız gerek. Doğru diyorsun. Baki'nin istifamı kabul etmeyeceğine dair tahminlerimiz doğru çıktı. Yani abi Alaca bu işin peşini bırakmaz. Hatta daha üzerine gider. Evet. Alaca bu işin peşini asla bırakmaz. Sürekli sorular soracak bize. Abi acaba bir süre dinlenmek istiyorum falan mı desen? Hani belki işi kurcalamaktan vazgeçer. Oğlum güzel diyorsun da durumu nasıl anlatacağım peki? Vallahi orası sana kalmış abi. Alaca bu meseleden ne kadar uzak kalırsa, ne kadar az şey bilirse o kadar iyi. Yoksa yardım etmeye çalışır. Of. O zaman da Baki ile karşılaşabilir işte. Alaca'yı korumak için ne yapmam gerekiyorsa yapacağım. Belki biraz kırılır, üzülür ama yapacak bir şey yok. Onu korumam lazım. Hayatım, lütfen biraz sakin ol. Bak böyle yaparak hem kendini yıpratıyorsun hem de bizi üzüyorsun. Biricik, prensesim. Ben de hastaneye gittiğim zaman öğrendim Çağrı'nın öldüğünü. Hatta karaciğerinin çalındığını da hastanedeyken öğrendim. O ana kadar haberim bile yoktu. Kenan'ın da haberi yoktur Çağrı'nın gerçek ölüm sebebinden. O yüzden babanı boşu boşuna suçlama. Ben şahidim onun ne kadar üzüldüğüne. Şimdi o da herkes gibi suçluların bir an önce yakalanmasını bekliyor. Hayatım, Çağrı'nın ölümü çok korkunç bir ölüm Biricik. Anlıyorum bunu. Ama hayat devam ediyor maalesef. Kenan da bunun bir an önce farkına varmak zorunda. Çünkü bunun bir çaresi yok. Siz Kenan'ı hiç anlamıyorsunuz. Ve Kenan'ın nasıl hissettiğini hiç anlamıyorsunuz. Ben bugün gördüm onun gözlerindeki öfkeyi ve üzüntüyü. Biricik, tabii ki öfkeli ve üzüntülü olacak. Çocuk şu anda yasta. Hayır baba. Onun arkadaşı ölmedi. Öldürüldü. Ya bir de organı çalınarak öldü. Ya sadece düşündüğü tek şey var, o da suçluları bulmak. Ya hayatı tamamen donmuş durumda. Biricik bak Kenan... Peki tamam. Ezgi, istersen biraz ara ver de bir konuşalım ha. Tabii konuşalım. Öncelikle senden özür dilerim. Sabah seni böyle saçma sapan bir durumun içine soktum. Önemli değil. Zaten beni ilgilendirmez. Hayır, ben böyle düşünmüyorum. Sonuçta bu evde beraber yaşıyoruz. Ve hakkımda yanlış bir düşünceye kapılmanı istemem. Böyle düşünmene sevindim. O yüzden şunu da bilmeni istiyorum. Biricik'le biz nişanlı değiliz. Tamam, nişanlanmanın eşiğine geldik ama daha sonra... Gökhan anlattı bunları. Her şeyi biliyorum. Ama yine de içim rahat değil Kenan. Neden? Çünkü Alaca'ya karşı dürüst davranmıyorsun. Alaca geldiğinde belli etmemek için ne yapacağımı şaşırdım. Bak, ben de böyle olsun istemiyorum. Biricik'in küçüklükten beri mücadele ettiği bir hastalığı var. Ve çok yakın bir zamanda ölümden döndü.
Üzüldüm onun adına. Bilmiyordum. Ölümün eşiğinden döndü ve biz de nişanlanma kararı aldık. Ama sonra Alaca ile karşılaştım. Ve sen ikisi arasında kaldın, öyle mi? Hayır, asla öyle bir şey değil. Benim gözüm Alaca'dan başkasını görmez. Neden söylemedin peki? Ya biliyorsun Ezgi, her şey üst üste geldi. Ama şunu bilmeni istiyorum. Ben Biricik'ten ayrılmaya karar verdikten sonra Biricik'le bir an olsun yan yana gelmedim. Üzerime vazife değil. Hatta beni ilgilendirmediğini de biliyorum. Ama bunlar oyalama cümlesi gibi geliyor bana Kenan. Alaca tanıdığım kadarıyla neyi neden yaptığını anlayabilecek olgunlukta biri. Evet öyle biri. Ama bunu Alaca'ya söylemedim. Ya onu bununla üzmek istemedim. Çünkü bunun başka bir nedeni var. Başka mı? Ne peki sebebi? Ne düşünüyorsun bakalım böyle? Siz erkeklere laf anlatmak neden bu kadar zor? Onu düşünüyorum. O zaman buradan çıkaracağım sonuç erkek arkadaşının pek de laftan anlayan biri olmadı. Öyle mi? Bu sıralar maalesef öyle. Vazgeç o zaman sen de. Anlatma. Bırak kendi yaşayarak öğrensin. Ya normal şartlarda inan ben de öyle yapıyorum. Ama şartlar hiç normal değil Erdem. Eğer bırakırsam başını çok büyük bir belaya sokabilir. Yani anlayacağın çok kötü bir ayrılık yaşadık o dönem. Ve İkimiz de çok yıprandık, çok kırıldık. Bir daha asla beraber olmayız sanıyordum. Hayat sürprizlerle dolu. Seni şimdi anlıyorum. Buna sevindim. Çünkü Alaca'yı bir daha kaybetmek istemiyorum. Peki ya bugün? Yani Biricik buraya geldiğinde ya Alaca da burada olsaydı? Senin için nişanlım dediğini duysaydı ne olacaktı o zaman? Bunu düşünmek bile istemiyorum. O yüzden bu işi en kısa zamanda çözeceğim. Böyle düşünmeni sevindim. Yani zaten Çağrı'nın başına gelenler olmasaydı çözecektim ama biliyorsun durumları. Biliyorum. Ve sana inanıyorum. Merak etme, Alaca'ya bir şey söylemeyeceğim. Sağ ol. Umarım en yakın zamanda çözersin bu durumu. Yapacak bir şey yok. Zamanı geri alamayız. Doğru. Artık önümüze bakmalısınız. Nasıl olacak o? Az önce söylediğim gibi. Bazen en doğru tercih vazgeçmektir. Sen onun peşinden koştukça o daha çok senden uzaklaşacak. Bunu biliyorsun değil mi? Biliyorum ama ya korktuğum şey başıma gelirse? Ya mesleğini, hayatını tehlikeye atarsa? O zaman ne olacak? Bu onun kararı olacak. Sen istediğin kadar onu bu yoldan döndürmeye çalış. O kendi vazgeçmediği sürece kararı değişmeyecek. Ya da şöyle yapalım. Sen en iyisi inadından hiç vazgeçme. Sonra beraber neler olacağını görelim. Hadi hadi. Mesai başlıyor. Müşteriler bizi bekler. Sağ ol Erdem. Bir şey yapmadım ki. Dinledin ya, daha ne yapacaksın? Ben Çağrı davasının ikinci avukatı olmak istiyorum. Lütfen buna karşı çıkma. Pınar lütfen ama. Konuştuk bunu. Hayır. Ya neden ama? Neden istemiyorsun bu davaya ortak olmamı? Bu dava bizim için sıradan bir dava değil. Biz bu olayı aydınlatmak, Çağrı'nın katillerini yakalamak için bunu yapıyoruz. Sense bana yakın olmaya çalışıyorsun. Gökhan, sen nasıl böyle bir şey düşünürsün? Çağrı'nın ölümü benim ne kadar canımı acıttı. Senin haberin var mı? Sen insanların ölümlerini örtbas etmeye alışmadın mı?
Adaletin senin için çok da bir önemi yok. Sen nasıl böyle bir şey söylersin? Zeytinyağlı yiyemem aman, basmada fistan. Giyemem aman, basmada fistan, giyemem aman. Nay 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 ra ra ra. Nay nay la 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 nay nay nay. Kaç gündür ne bu neşe? Hayırdır Emel teyze? Tamam maşallah. Allah neşeni arttırsın da. Benim bu kadar acım varken biraz ayıp olmuyor mu? Yasemin'cim haklısın. Özür dilerim. Gel, gel otur şöyle hadi. Biraz konuşalım gel. Yasemin, biliyorum. Büyük bir kayıp yaşadın. Senin yerinde kim olsa kolay kolay bu acıya katlanamaz. Ama senin de bunu atlatmak için biraz çaba göstermen gerekiyor. Ben atlatmak falan istemiyorum Emel teyze. Bu acı içimden hiç geçmeyecek ki benim. Olur mu hiç öyle şey? O ne biçim söz? Sen daha genceciksin. Önünde pırıl pırıl bir yaşam var. Pırıl pırıl. Öyle mi? Yasemin'cim, diyelim ki bir yıl boyunca yasını tuttun. Böyle acı çekerek kendini odaya kapattın. Nasıl olacak? Çağrı geri gelecek mi? Olan senin güzelim yılların olacak. Bu söylediğin çok acımasızca Emel teyze. Üstelik bu benim elimde olan bir şey değil, tamam mı? Ben istesem de unutamam Çağrı'yı. Acımasızca değil. Hayatın gerçeği bu. Şimdi sen beni taş kalpli, acımasız biri olarak görüyorsun ama hayat böyle. Sen ayağa kalkmazsan kimse elinden tutup seni ayağa kaldırmaz. Bak bebekler gibi düşün. Ne alakası var bebekler gibi? Yani sen hiç emeklemeden yürüyen bir bebek gördün mü? Sen önce emekleyeceksin ki sonra ayağa kalkacaksın. Ama görüyorum ki yani senin hiç emeklemeye bile niyetin yok. Niyetim değil. Takatim, gücüm, dermanım yok ki. O aşağılık adam sevdiğimin canını aldı. Benim de yaşam sevincimi aldı içinden. Ben istemiyorum. İyileşmek falan istemiyorum. Yasemin. Yasemin. Pınar'cığım, ne yaptın? Bu davaya dahil olabildin mi? Maalesef Baki Bey. Gökhan davaya ortak olmamı istemiyor. Ya bu davaya dahil olursun avukat olarak ya da başka bir davaya sanık olarak katılırsın. İyi de Baki Bey, siz de Gökhan'ı tanıyorsunuz. Onu istemediği bir şeye ikna etmek o kadar kolay değil. Pınar'cığım, benim de pek sabırlı bir adam olduğum söylenemez. İstediğim şeyler yapılmadığında çok asabi bir adam olabiliyorum. Anlatabildim mi? Yani ne yapıp ne edip o davaya dahil ol. Salih, o Yeni Gün Hastanesi'ni ara. Bana hemen bir kurban bulsunlar. Anladın mı? Hemen.
Git söyle o Atıf'a, o Orhan mıdır nedir o olmazsa başka bir kurban bulacak. Anlaşıldı mı? Emredersiniz Baki Bey. Ya da dur. Dur bir dakika dur. Eğer bu önlerine attığımız kurbanı yemezlerse ve başımıza bela almaya devam ederlerse geriye tek bir çare kalıyor. Bu iki kardeşi, o çok sevdikleri arkadaşları Çağrı'nın yanına yollamak. Siz nasıl emredersiniz Baki Bey? Sizi ben öksüz bırakmadım. Sizi ben okuttum ben. Size ben sahip çıktım. Eğer ben olmasaydım şimdi sokaklarda sürünüyordum. Beni buna mecbur bırakmayın. Yok artık daha neler. Gökhan, hastanenin avukatları arasında kim var gördün mü? Kimse kim? Umurumda bile değil. Mahkeme günü gelince tanışırız. İşte öyle hemen kestirip atabileceğim bir isim değil Gökhan. Zaten o yüzden öğrenir öğrenmez hemen buraya geldim. Hayır, belki Baki Bey'in bize bir yardımı dokunurdu. Ne alakası var bu konunun Baki Yüce'yle? Şöyle bir alakası var canım. Baki Bey'in avukatı Ersin, aynı zamanda şu Yeni Gün Hastanesi'nin de avukatı. Bu bilgi ne işimize yarayacak? Vallahi bir düşün bakalım acaba ne işimize yarayacak? Belki Baki Bey'den rica edersen Ersin'in ağzını yoklayabilir. Olur mu öyle şey Pınar? Hangi avukat müvekkiline alakası olmayan bir davayla ilgili bilgi verir? Saçmalıyorsun sen. Bence hiç de saçmalamıyorum Gökhan. Belki Baki Bey Ersin'den rica ederse bu davanın peşini bırakır Ersin. Ersin'in bu camiadaki önünü biliyorsun. Ne kadar inatçı biri olduğunu da biliyorsun. Yapacağı hamlelerle sizin yollarınızı tıkayabilir Gökhan. Tekrar kavga etmeye gelmedin umarım. Hayır. Hayır ama konuşmaktan kaçarak da bir yere varamayız Kenan. Bir yere varamıyorum ki zaten. Kaç gün geçti aradan. Ne iz kaldı ne de bir şey. Ama bu izler silindikçe kalbimdeki izler daha da artıyor. Ben Çağrı'nın bıçaklandığı yerde kaldım olacak.
İstesem de bir yere varamıyorum. Kenan. Ben seni anlıyorum. Hayır Alaca. Maalesef anlamıyorsun. Ben buraya baktığımda sadece Çağrı'yı görmüyorum. Senin o dağ evindeki halini de görüyorum. Bir de tanımadığım belki de yüzlerce insanın çığlığını duyuyorum. Neyi merak ediyorum biliyor musun? Bana böbreğini çalan adamların adını soran, onlardan intikam almak isteyen kıza ne oldu? Onu merak ediyorum. O kız artık bir şeyleri kaybetmek istemiyor Kenan. Sadece biraz olsun mutlu olmak istiyor. Ya ben? Çağrı'nın katillerinin peşini bırakırsam mutlu olabilecek miyim? Öyle hiçbir şey olmamış gibi hayatıma devam edip işime gücüme falan bakabilecek miyim ha? Kenan bak beni anlamıyorsun. Anlat o zaman Alaca. Bak tekrar soruyorum. Böbreğini çalan adamlardan hesap sormak isteyen kıza ne oldu? Anlat, söz veriyorum, anlayacağım. Kenan. Ben bu işin sonunda seni kaybedeceksem hiçbir şey istemiyorum. Tamam evet bir böbreğimi çalmış olabilirler. Ama ben böbreksiz yaşayabiliyorum. Ama seni kaybedersem kalbimi almış olurlar. Ben kalbim olmadan yaşayamam Kenan. Anlıyor musun? Sana veya bana fikrini sorabiliyorlar değil mi? Ya Çağrı'ya? Ona fikrini sorabiliyor muyuz? Kenan bak beni hiç anlamıyorsun. Ya bir tek Çağrı'yı öldürdükleri hastanede mi var bu adamlar? Elbette sadece orada değiller. Biz bunu bilmiyor muyuz? O zaman ne yapacaksınız Kenan? Ülkedeki tüm hastaneleri tek tek araştıracak mısınız? Araştıracağız. Keşke söylemeseydim sana Gökhan. Söylemesen ne olacaktı Ezgi? Ben görmüyor muyum abimin halini? Yani ne bileyim böyle bazen üzerime vazife olmayan şeyleri karışıyormuşum gibi geliyor. Bizimle ilgili olan her şey, daha doğrusu benimle ilgili olan her şey senin üzerine vazife. Yani ben öyle olsun istiyorum. Bütün bunları neden yaptığımı sana keşke anlatabilsem Alaca. Keşke. Ezgi, ben aslında... Ne oluyor? Abim hiçbir şey demeden çıkıp gitmiş. Bir şey mi oldu acaba? Hocam hayırdır bir şey mi oldu?
Yok hayır bir şey yok. Eşyalarımı unutmuşum odamda da onları almaya geldim. Kolay gelsin. Ama artık burada değil. Burada değil artık. Aşağılık herif. Şerefsiz. Kendi hastanesinde bile defalarca yapmış aynı şeyi. Üstelik hepimizin gözü önünde. Ah, ah. Biz nasıl fark edemedik ya bunu? Herkesin içinde yapmış. Şerefsiz. Efendim Gökhan. Abi neredesin öyle çekip gittin? Kardeşim, öyle şeyler buldum ki duyunca aklın duracak. Çok şaşıracaksın. Bir sakin sakin anlat şunu bana. Şimdi olmaz. Eve geleyim, her şeyi anlatacağım. Bu bulduklarımla var ya... Çok şey değişecek kardeşim. Çok şey.
Kızım. Ne oldu? Neyin var? Bir şeyim yok anne. Ay nasıl bir şey mi? Gözyaşların niye? Bir şey mi oldu? Yasemin nerede? Baban dışarı çıkardı biraz hava alsın hani iyi gelir ona diye ama... Ben de birlikte film izleriz diye düşündüm. Sana bakmaya geldim. Anlat bakalım ne oldu? Çağrı. Yasemin bilmiyor mu? Neyi bilmiyor Yasemin? Ha, çatlatmadı mı? Hadi anlat. Çağrı bıçaklandığı için ölmedi anne. Yoğun bakımda karaciğerini çaldıkları için öldü. Ne? İşte her şey böyle olmuş. Be kızım. Ya, gencecik delikanlıya nasıl kıymışlar? Anası babası var diye de mi düşünmediler? Ya, ne kadar kötü insanlar var dünyada. Öyle. Cani bunlar. Her şeyi yaparlar. Kızım, korkma. Bak ben yaşadığım sürece kimse sana zarar veremez. Ben Kenan ve Gökhan için korkmaktan Çağrı'yla kendi durumuma üzülemiyorum bile. Nasıl yani? Kenan, benim böbreğimi çalan insanlarla Çağrı'nın karaciğerini çalan insanların aynı kişi olduğunu düşünüyor. Ne? Hatta neredeyse emin. Ne diyorsun kızım sen? Ya şimdi mi söylenir bu? Anne, Sevgilim, hani sen geçen gün derneğe erkenden gitmiştin ya. Bir sorun yok değil mi? Yok hayatım. Neden sordun? Ne bileyim öyle erkenden gittiğini görünce bir sorun olabileceğini düşündüm. Ben hallederim. Her şey kontrolüm altında. Buna sevindim. Ama bir problem olursa gelip bana söylersin değil mi? Tabii ki söylerim hayatım. Bir sorun olursa senden başka kime gidebilirim ki? Peki. Ya madem böyle bir durum var, öğrenir öğrenmez neden benle babana söylemiyorsun be kızım? Şimdi mi söylenir bu? anne söyledim ya, Kenan gizlilik içinde yürütmek istiyor davayı. Ayrıca sen niye bu kadar celalleniyorsun ki ben anlamadım. Ha, gizlilik içinde öyle mi? Madem gizlilik içinde, neden senden saklama gereği duymamış beyefendi? Hani aslında bana da söylemeyecekti. Ben tesadüfen, yani daha doğrusu yanlışlıkla öğrendim. Üsteleyince de söylemek zorunda kaldım. Alaca, bak eğer... Anne, Yasemin bilmemeli. Sana yalvarıyorum. Lütfen. Tamam, tamam. Yasemin'e bir şey söylemeyeceğim. Ama bak, bu konu burada kapanmadı. Tamam mı? Bunu böyle bil. Sizin hastaneniz. Evet. İnanılmaz değil mi? Artık benim aklım almıyor. Ya bu adam bana nasıl cesaret edebilir? Önlemini almış demek ki. O yüzden bu kadar rahat. Kendini riske atacak hali yok ya. Ben artık ne diyeceğimi bilmiyorum. Acayip şaşkınım. O zaman seni biraz daha şaşırt. Bir de bunun dahası mı var? Evet. Bu şekilde ölenlerden biri benim hastalarımdan biri aynı zamanda.
Ne? Nasıl olabilir abi? Sen hiç fark etmedin mi bunu? Ya o hastanın durumu zaten çok kritikti. İşin ilginç yanı hep de kritik hastaları kendine kurban seçmiş. Şerefsiz herif. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünmüş. Aynen öyle. Ancak titiz ve dikkatli bir çalışma yapıldığında göze çarpabileceklerin fişini çektirmiş. Bir dakika. Şu senin usulsüz yaptığını iddia ettiği ameliyatlar. Yanlış hatırlamıyorsam aralarında ölen bir iki kişi vardı. Evet işte. O da o bahsettiğim hastalardan biriydi. Tabii ya. Abi Baki öyle bir tezgah kurmuş ki. Kendisi düşse peşinden sen ve senin gibileri götürecek. Maalesef kardeşim. Her şeyin farkındayım. Emel ne yapıyorsun? Taşırdın ya. Ay aman. İyi misin sen? Ay, iyiyim. Uykumu alamadım, uyuyamadım gece. Hayır yani dün geceden beri böyle bir düşüncelisin, dalgınsın. Bana bak. Kötü bir şey yok değil mi? Ay yok bir şey Faruk. Uykumu alamadım dedim ya. İyi. Sen öyle diyorsan. Neyse bırak şunları da. Hadi kahvaltını yap sen. Yapıyorum ya işte Emel. Kızlar uyanmadı mı daha? Uyanmadılar. Yani ne gece yatmak biliyorlar ne de sabah kalkmak. Ya genç onlar bırak. Hem bütün gün işte yoruluyorlar zaten. Abi sen bu istifa etme planını neden yaptın? Ya, Alacı'nın durumunu Baki'yle bizzat yaşadığın için Çağrı'nın olayını da hani ona bağladığımızı anlamasın diye mi? Evet. Çünkü Baki'nin durumunu keşfettiğim an gidip onun boğazına yapışmam gerekirdi. Ama onun yerine Çağrı'nın ölümünden dolayı bunalımda olduğumu ve bu yüzden istifa ettiğimi düşünsün istedim. Ve tam tahmin ettiğimiz gibi Baki bunu yedi. Seni istifandan geri çevirmeye çalıştı. Sen de o değerli bir şey söylüyormuş gibi kandırdın onu. Aynen öyle. De sen nereye varmak istiyorsun? Abi ben hatasız ve yeni bir plan yapmak istiyorum. Merak etme. Ben o planı çoktan yaptım. Nedir planımız? Baki bir kez daha bu konuyu benimle konuşmaya geldiğinde beni ikna etmiş olacak. Ve ben de işe geri döneceğim ki gözüm kulağım üzerlerinde olsun. Ve böylelikle Baki bizden hiçbir zaman şüphelenmez. Peşimize de düşmez. Ve biz de bu sürede bana zarar verecek olan belgeleri çürütmek için fırsat yakalamış oluruz. Yumurtanızı rafadan yaptırıyorum. Lütfen. Saniye. Bana da rafadan yumurta yapar mısın? Elbette Baki Bey hemen. Hayatım. Biricik nasıl, iyi mi? Dünkü konuşmadan sonra kendimi biraz rahatsız hissediyorum. Merak ettim Biricik'i ama rahatsız da etmek istemiyorum. İyi yapmışsın hayatım. Kendi kendine kalmak iyi geldi. Sakinleşmiş biraz. Umarım bizi anlamıştır. Ben anladığını düşünüyorum. Baki'cim merak etme. Benim gözüm hep üstünde. Rahat ol. Abi o zaman defi yaptıktan sonra biz bunu seninle uzun uzun konuşalım. Kusura bakmayın. İpek sabredemedi, acıkmış çok. Kahvaltı hazır ama. Hadi gelin siz de. Yesin tabii. Çocukların beklememek gibi bir hakkı var sonuçta. Değil mi İpek? Beni bugün mazur görün. Ofiste yoğun çalışmam gerekiyor. Abi arabayla işin yoksa senin arabayı alabilir miyim? Al tabii ama senin de şu arabayı bir an evvel çözmemiz lazım artık ha. Abi vallahi o kadar yoğunum ki
Hiç fırsatım olmadı. Sen beğen bir araba, beraber gideriz bakmaya. Süpersin abim. Biz de o zaman ipeyi alıp mutfağa geçelim. Sen şu geçenlerde bir resim yapmıştın. Onu bir anlat bakalım bana. Ezgi, dün gece üzerime örttüğün için çok teşekkür ederim. Önemli değil. Üşütmeni istemedim. Ezgi, beni düşünmeni o kadar çok seviyorum ki. Bugün gün harika başladı benim için. Ezgi. Ezgi, ben... Günaydın Gökhan. Günaydın Ezgi. Günaydın Biricik. İçeri girebilir miyim? Tabii buyur. Biricik. Ya seni bugün de burada görmeyi beklemiyordum açıkçası. Evet. Haber vermedim geleceğimi. Ya senin için de bir sakıncası yoksa Ezgi ile konuşmak istiyorum. Yalnız konuşursak sevinirim. Hop hop. Nereye? Anne alarmı duymamışım. Ben geç kalacağım kursa. O kadar seslendim duymadın. Kaç bakalım nereye kaçıyorsan. Önünde sonunda bu konuyu konuşacağız seninle. Ya aşk olsun anneciğim, benim bir yere kaçtığım mı var? Kursa geç kalıyorum, hadi. Öptüm seni çok, hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ezgi, ben dün için senden özür dilemek istiyorum. Ben senin burada yaşadığını 2 gün önceye kadar bilmiyordum. Öyle mi? Evet. Bunu Kenan değil de başka birisinden de öğrenince çok bozuldum. Seni çok iyi anlıyorum. Ama şunu bil. Kenan benim kardeşim gibi. Yani Gökhan'la beraber kızımla bana sahip çıktılar sağ olsunlar. Onlar olmasaydı şu anda ne halde olurdum bilmiyorum. Evet. Çok kötü günler geçirmişsiniz. Başınız sağ olsun. Teşekkür ederim. Eşimin ölümü çok acıydı. Ama sonrasında Gökhan'la Çağrı'ya olanlar. Yani bunları nasıl aşacağım bilmiyorum. Kendini suçlu hissetme. Bunların olmasını sen istemedin sonuçta. Herkes böyle söylüyor ama işte. Herkes aynı şeyi söylüyorsa bir bildikleri vardır değil mi? Belki de öyledir. Ama benim içimde kopan fırtınaları kimse bilemez. Kızım. Bak Biricik ablanla tanış. Merhaba de. Merhaba. Ne olmuş senin ellerine? Dur, hep boya yapmışsın. Yıkayalım mı bunları? Hay Allah. Alaca. Alo Kenan. Ne yapıyorsun? İyi. Ben de dünden sonra seni aramayı düşünüyordum. Ya. Gerçekten mi? Evet, tabii ki. Niye aramayayım yani? Senin yanımda olmaya çalıştığını görmüyor muyum sanıyorsun? Yani bunun farkındayım ama dün işte biraz... Dün biraz gerildik. Ama bu olanların hiçbirinin seninle alakalı olmadığını bil lütfen. Bana duymak iyi geldi. Ben seni hak etmek için ne yaptım acaba? Hak etme meselesi değil ki bu.
Mesele birbirimizi bulmamız ve aşkımız. Şu an yanında olmak için neler vermezsin biliyor musun? Ben de hatta şu an kursa yetişmek zorunda olmasam kesin yanına koşardım. Ama otobüs geliyor, hemen binmem lazım. Tamam Alaca, sen koş bin. Beni de merak etme. Daha iyi. Öpüyorum sevgilim, görüşürüz. Görüşürüz. Alo, buyurun. Evet, Yasemin'in telefonu. Ben teyzesiyim. İş başvurusunda bulundu. Yarın mı? Tamam, gelir. Nereye gelecek? Saat kaçta? Tamam, ben iletirim kendisine. Tamam, teşekkür ederim. İyi günler. Hayırdır Ömer teyze? Kim aradı? Annem mi aradı? Yok, iş başvurusunda bulunmuşsun. Oradan aradılar. Yarın görüşmeye bekliyorlarmış seni. Ben çıkıyorum da sana bir görüşürüz diyeyim dedim. Tamam, sağ ol. Ezgi ile de konuştum. Çünkü davranışımdan dolayı özür diledim ondan. Ya. Çok incesin. Teşekkür ederim. Yapmam gerekeni yaptım. Özür diledim ve gidiyorum. Sen de çıkacaksan beraber çıkalım. Hem yolda laflarız. Benim gitmem gereken bir yer yok Biricik. Dün babana istifamı verdim. Bak. Sen aslında çok iyi bir insansın. Ama lütfen bir daha haber vermeden evime gelme. Ay ne oluyor Biricik ya? Meşgul atmak da nereden çıktı? Baki Bey. Salih. Anlat bakalım. Yarın Atıf'la görüşme ayarlayabildin mi? Ayarladım Baki Bey. O iş tamam. İyi. Bir ara Tuğçe'yi de ara. Yarın Emel'le ilgili konuşalım. Tabii Baki Bey. Salih, korkma, kıza bir şey yapmayacağım. Sadece Emel'le işbirliğini bozmak için biraz korkutacağız. Tamam mı? Tamam Baki Bey. Bu arada şu Tuğçe'yle ve ailesiyle ilgili de biraz bana bilgi ver. Onu korkutabilmek için en iyi yolu seçeyim. Emredersiniz Baki Bey. İyi. Hadi çıkalım. Yolda bana her şeyi anlatırsın. Ama Emel teyze, sen neden benim hakkımda karar verip gelir diyorsun ki? Ay vallahi senin işine karışmak gibi bir niyetim yoktu Yasemin. Yani senin adına da karar vermeyeceğim herhalde. Ama yani ben bir şey yapmazsam senin hiçbir şey yapacağın yok. Belki ben bir şey yapmak istemiyorum. Ya bazen olur öyle. Yani sen öyle sanırsın ama bir adım attığın zaman devamı gelir. Kızım bak beni dinle. Git şu görüşmeyi. Hatırladın mı hani bebekler, emeklemek. İşte bunun için tam da fırsat. Tamam. Peki. Yarın gidip görüşeceğim. Ama işi kabul edeceğime dair kesinlikle söz vermiyorum. Ha? İşte böyle. Yani kabul etmezsin etmezsin. Zorla seni çalıştıracak halleri yok ya.
Alo Ezgi'cim. Ne yaptın? Dün akşam için senden özür diledi yani. Sevindim. Tamam o zaman. Haberleşiriz. Aslında sen de biliyorsun. Ben bu davanın ikinci avukatı olsam sen de daha rahat edersin. Pınar bak her şey için teşekkür ederim. Bir o davayı üstlendi. Bu şu demek oluyor. Seni ikinci avukat olarak alırsam bunun bir daha geri dönüşü olmaz. Ya neden geri dönüş olup olmamasını düşünüyorsun ki? Bırak geri dönüşü olmasın işte. Ben de sana sonuna kadar yardımcı olayım. Bunu normal şartlarda düşünmem tabii. Ama bizim seninle bir geçmişimiz var. Ve beraber çalışmamız ne kadar doğru bilemem. Geçmiş geçmişte kaldı ama. Değil mi? Bilemiyorum. Sonuçta çok fazla beraber vakit geçireceğiz. Tekrar bana karşı bir şeyler hissetmeni istemem. İnanmıyorum gerçekten sana Gökhan. Yani sırf bu endişen yüzünden benim gibi bir avukattan istifade etmeyeceksin yani. Bak Pınar, sen gerçekten çok iyi bir avukatsın ama Tamam o zaman birlikte güçlerimizi birleştirelim diyorum. Sen bunu biraz daha düşün tamam mı? Ben çıkıyorum. Görüşürüz. görüşürüz. Halacığım, ben de seni arıyordum. Az önce müdürle konuştum. Muhasebeden sormuşlar. Daha hesap bilgilerini vermemişsin. Vermedim çünkü benim bir hesabım yok. Nasıl yani? Yani ben daha önce çalıştığım işlerde hep elden aldım maaşı. İyi de yani İstanbul'da işler öyle yürümez ki. Senin mutlaka bir banka hesabı açman lazım. Doğru diyorsun. Ben bir hesap açtırayım. Ne yani emekli olmadan açtırırsan sanki iyi olur gibi. Tamam en kısa zamanda halledeceğim. Tamam ben şimdi müdürle konuşayım. Bu sefer elden vermeleri için rica ederim. Çok teşekkür ederim. Ama bana güvenip de hesap açtırmazsan bir dahaki ay maaşını alamazsın ben sana söyleyeyim. Tamam. İstanbul'daki ilk kazancım olacak. Atıf, Kenan'la Gökhan'ın önüne atacağımız suçlu hazır mı? Evet Baki Bey. Her şeyi planladım. Herkes Orhan'ı suçlu görecek. Yalancı şahitler. Onlar da hazır mı? Onları da çalıştırdım. Orhan'ın kaçma ya da masumiyetini ispat etme şansı yok. Eminsin değil mi? Sonra bir yamuk çıkmasın. Evet. Herkes Orhan'ın hastanın değerleriyle oynadığını, suçunu örtbas etmek için de kendini masum gösterdiğini düşünecek. Güzel. Ay çıldıracağım şimdi. Şimdiye kadar 50 kere aramış olman gerekiyordu birisi. Ne oluyor ya? Kenan, benim böbreğimi çalan insanlarla Çağrı'nın karaciğerini çalan insanların aynı kişi olduğunu düşünüyor. Ne? Ne diyorsun kızım sen? Ya şimdi mi söylenir bu? Seher Hanım merhabalar. Sizi merak ettim. Bir sıkıntıya sebep olmamak adına da mesaj atmak istedim. Nasılsınız? Sorununuzu çözebildiğinizi umarım. Sizin için yapabileceğim başka bir şey varsa çekinmeden benimle paylaşabileceğinizi belirtmek isterim. Sizin gibi evladı için çırpınan bir annenin yanında olabilmek benim için de bir onurdur. Sevgiler.
karısını da Baki gibi kötü kalpli züppenin biri olarak düşündün. Gördün mü? Kadın insaniyetle çıktı. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Güzel bir haber mi? Evet. Çok kıymetli bir tanıdığımdan beni çok mutlu eden bir mesaj aldım Saniye. Öyle mi? Ne güzel. İçimde çok iyi anlaşacağımıza dair kuvvetli bir his var. O yüzden keyfim yerine geldi. Sizin adınıza sevindim. Teşekkür ederim. Kahve için de. Tekrar afiyet olsun efendim. Demek öyle diyorsun Biricik. Ya üzüldüm gerçekten. Ya benim bildiğim Kenan doktorluk yapmadan yaşayamaz. Ama öyle bir ifadeyle söyledi ki ne diyeceğimi bilemedim. Ay tamam canım bir dur telaş etme hemen. Yani yarası o kadar taze ki. Biraz zaman geçsin. Eğer dediğin gibiyse zaten mesleğine geri dönecektir. Bakma yani bizimkilere de ayrı kızgınım. Hem onlara hem Pınar'a. Ya neden? Ne oldu ki? Bak Kenan'ın yanına 2 defa gittim. Her seferinde yeni bir şey öğrendim. Benim yeni öğrendiğim şeyleri onlar zaten biliyorlardı. Ve bana söylemediler. İnanabiliyor musun? Beni Kenan'ın karşısına düşürdükleri duruma bakar mısın? Yani Pınar'ı bilemem de Baki Bey ve Firuzan Hanım'ın niye söylemedikleri ortada zaten. Yani sen daha fazla üzülme diye. Böyle daha mı iyi oldu Tuğçe? Üf, Kenan'ın karşısında böyle dünyadan bir haber bir gerizekalı gibi kaldım işte of. Ay hayatım sabah sabah Kenan'a gideceğini nereden bilsinler? Sen eğer söyleseydin Kenan'a gidiyorum diye onlar da istifa meselesini öğreneceğini düşünüp zaten sana söylerlerdi. Bak sen eve gittiğinde hemen çıkışma olur mu? Önce bir sor. Öyle mi diyorsun? Bence öyle. Bak bunu çok söylüyorum ama cidden iyi ki varsın. Yani sen olmasan bunların hepsini nasıl atlatırdım bilmiyorum. Sen de iyi ki varsın. Ve iyi ki varsın dediğim bir şey daha var. O da kahve. Şimdi hemen gidiyorum. İkimizin o sevdiği kahvelerden alıyorum ve artık güzel şeylerden bahsediyoruz, tamam mı? Yani vallahi buna itiraz edemeyeceğim işte. Tamam. Alaca. Demek ilk maaşını bize başlıyorsun ha? Ne yapalım artık kabul edeceğiz. Doğru ya bir de o vardı değil mi? Neyse bir dahaki ay unutmam artık. Bu ay ikini al da bir daha unutmazsın. Daha dün gibi burada işe başlayışım. Ne ara maaş günü geldi hiç anlamadım bile. Zaman nasıl geçtiğini anlayamıyorsan demek ki keyifli geçiyordur. Sevindim. Özlemişim kendi paramı kazanmayı. Çok teşekkür ederim. Ne demek kendi emeğin. Güle güle harca. Ben bugün ilk maaşımı aldım. Yarın sabah seni kahvaltıya götürmek istiyorum. Öyle mi? Çok sevindim gerçekten. Bereketli olur inşallah. Madem ilk maaşını aldın, o zaman davetini geri çevirmek olmaz. Harika. Ama kötü olan hiçbir şeyden bahsetmek yok. Kısa bir süre de olsa zamanı durduralım olur mu? Tamam. Sen nasıl istersen öyle olsun. O zaman yarın için haberleşiyoruz. Öptüm. Görüşürüz. Biricik. Ne bu suratının hali, bir şey mi oldu yoksa? Tuğçe canım hoş geldin. Nerede kaldın?
Ya kusura bakma, inanılmaz kuyruk vardı, beklettim. Açılışta tanışmıştınız gerçi. Tuğçe, bana bir haberini veren kahramanım. Memnun oldum Tuğçe. Ben de tekrar memnun oldum. O zaman bu kahveleri ben size bırakayım. Sonra da sizi yalnız bırakayım ha? Sağ ol. Biricik sabahtan beri seni arıyorum. Aramalarıma geri dönmüyorsun. Ne oldu? Bilmediğim bir şey mi oldu yoksa? Bana söylediğin yalanlardan dolayı olabilir mi Pınar? Yalan mı? Ne yalanı? Çağrı'nın nasıl öldürüldüğünün yalanı. Biricik bıçaklandığını söyledim ya sana. Ya bana bu kadarını anlatmakta kararlısın yani. Karaciğerinin çalındığını söylemeyeceksin bana. Gerçekten bak bu harikaymış Pınar, cidden. Karaciğeri mi çalınmış? Anlat bakalım Salih. Bu Tuğçe ve ailesi nasıl insanlar? Yani bu Tuğçe'nin ailesini ben uzun zamandır tanırım Baki Bey. Babası öyle pek tekin bir tip değildir. Ama iyi bir arkadaştır. Yani fena adam değildir. Peki ailesine karşı nasıl bu adam? Ailesine karşı biraz hoyrat Baki Bey. Öyle iyi bir kocadır, iyi bir babadır diyemem. Hatta karısına, kızına karşı biraz asabi. Yani onları dövüyor mu? Öyle mi diyorsun? Yani Baki Bey bazen kendini kaybediyor. Peki bu Tuğçe'ye verdiğimiz paralar ne oldu? Babası mı kondu üstüne? Evet Baki Bey öyle oldu. Tamam, çıkabilirsin. Baki Bey, merakımı mazur görün ama yani neden sordunuz bu soruları? Yani hani Emel'le Tuğçe'nin işbirliğini bozmak için tabii ki. Başka neden olabilir Salih? Bu kızın senden korkmadığı belli. Ama babasından korktuğu kesin. Babasına söylediğimiz zaman ondan korkacaktır ve gereken her şeyi yapacaktır. Anladın mı? anladım Baki Bey. Siz nasıl uygun görürseniz. Biricik inan bana, ben yani Çağrı'nın öyle öldüğünü bilmiyordum. Bıçaklandığını sanıyordum. Gerçekten mi? Evet. Hatta o Turan mıdır nedir o bıçakladı diye biliyordum. Yani ben böyle bir şey bilsem sana niye söylemeyeyim? Affedersin Pınar, ben annemden babama kadar herkesin bildiğini öğrenince senin de bildiğini düşündüm. Baki Bey biliyordu yani Çağrı'nın nasıl öldüğünü. Evet. Hatta Kenan o kadar perişan oldu ki gitti istifasını verdi. Peki Baki Bey ne yapmış? Kabul etmiş mi istifasını? Bilmiyorum. Akşam eve gidince öğreneceğim. Ama Kenan bu işin peşini kolay kolay bırakmaz. Çok yorulmuşum bugün vallahi. Artık eskisi gibi değilim. Bünye kaldırmıyor böyle ağır işleri. Öyle tabii canım. Ama sadece iş mi? İstanbul'da yorucu değil mi? Orası da öyle. İşte yorulduğum kadar yolda da yoruluyorum. O müşteriden çık, bu müşteriye yetiş derken vallahi halim kalmıyor. İstanbul. Dalyan'da öyle miydi? Ne yapacaksın? Büyük şehrin derdi de büyük oluyor. Ay Faruk, acaba memlekete geri mi dönsek? Hı, ne dersin? Memlekete mi? Nereden çıktı şimdi bu Emel? Alaca kursa başladı. Severek gittiği bir işi de var. Sırası mı şimdi memleketin? Canım iş orada da var. Kurs da var. Ne yani? Emel.
Çıkarsana sen ağzındaki şu baklayı. Alaca geldi. Bir şeyler var ama. Hadi hayırlısı. Hoş geldin kızım. Hoş buldum. Poşetler de ne böyle? İlk maaşımı aldım. Elim boş mu gelecektim yani? Al canım. Niye zahmet ettin? Hoş geldin kızım. Hoş buldum babacığım. Eli kolu dolu gelmiş. Hoş geldin. Hoş bulduk. Fıstığım benim. Çok özledim seni. Ne yaptın bakalım? Öyle mi? Bana göstermek ister misin? Sen ne yaptın Ezgi? Hiç ne olsun. Evdeydik işte resim falan yaptık. Sana bir şey söyleyeceğim, gel. Gel. Ama ben bu çizimlerden sergi açmak istiyorum. Olur mu? Ömer. Demin alaca vardı soramadım. Neydi o hallerin? Hayır dilin altında ne varsa saklama söyle. Ya bir şey yok Faruk. Yoruldum. İstanbul beni yordu deyince ben de öyle söyledim işte. Ömer. Sen bir şey öylesine söylemezsin. Kaç yıldır karımsın bilmez miyim ben? Hadi ne varsa söyle artık ya. Tamam anlatacağım. Otur şöyle. Teşekkür ederim. Ya açmayacak mısın? İnan hiç keyfim yok Alaca. Ne olur yanlış anlama. Sonra açayım. Hadi ama Yasemin ya kırma beni. Bak bugün annem aradı. Yarın iş görüşmesine gidecekmişsin. Ben de işine yarayabilecek bir şey aldım. Hadi şimdi o zaman. Seninki eskimişti. Ben de kardeşime yenisini alayım dedim. Hem belki uğurlu gelir ha. Çok teşekkür ederim. Benim de yenisini almak aklımdaydı. Tabii o zamanlar Çağrı ile buluştuğumda kullanırım diye düşünmüştüm. Ama olmadı işte. Geçecek Yasemin. Belki zor olacak. Ama geçecek. Yani şimdi bu çocukların dediği doğruysa aman Allah'ım. Biz nasıl bir adamı tehdit ettik böyle Ömer? Ne bileyim Faruk. Ya tamam hani kötü biri olduğunu biliyoruz ama bu kadar ileri gidebileceğini hiç düşünmemiştim. Yani dua et de fazla kızmamış olsun. Yoksa o caninin kızımıza neler yapabileceğini aklıma bile getirmek istemiyorum. O Kenanların da alacağı olsun. Madem şüphe duyuyorsunuz. Ne diye alacayı da yanınıza dolaştırıyorsunuz değil mi ama? Göstereceğim günlerini onlara. Hayırdır Ömer nereye? Ya dur Faruk. Gideceğim Kenan'dan da kardeşinden de hesap soracağım. Canlarını okuyacağım onların. Ya yeter artık. Kızımın peşinden ayrılsın ya. İstemiyorum görüşmelerini. Allah Hayır Allah. efendim hiçbir yere gidemez. Gideceğim Faruk. İkisinden de hesap soracağım. Yeter artık. Ömer. Onlarla konuşacak biri varsa o da benim. Alacanın babası. Sen şöyle otur.
Bakil'cim, Salih'le işiniz bitti herhalde. Bitti hayatım. Yalnız çok acıktım. Umarım yemek hazırdır. Yemek hazır olmak üzere. Ama yemekten önce seninle konuşmak istediğim bir şey var. Olur. Nedir? Yani şu Kenan'ın arkadaşının başına gelenler çok kafamı kurcalıyor. Bizim hastanede de böyle şeyler olur mu diye hani çalışanları kontrol ettirecektin ya. Sevgilim, sen söylediğin zaman zaten araştırmayı başlattım. Fakat bizim hastanede böyle insanların olduğunu hiç düşünmüyorum. Ama yine de kontrol ettiriyorum. Merak etme, gözün arkada kalmasın. Hayatım sen işin içindeysen benim gözüm arkada kalmaz zaten. Gereği neyse sonuna kadar yapacağından eminim. Harika olmuş vallahi, eline sağlık. Afiyet olsun. Ha, abi bu arada bugün Yeni Gün Hastanesi'nin yöneticisi beni aradı. Ya, ne istiyormuş? Bir görüşme talep etti kadın. Şimdi davayı açtık ya. Belki de hastane imajı zarar görmesin diye pazarlık yapmak isteyeceklerdir. Belki yardım etmek istemiştir. O yüzden görüşmek istemiştir. Olamaz mı? Dava çok büyük bir dava. Hiçbir hastane yöneticisi sessiz kalmaz bu duruma. Hastanenin imajı zedelenmesin diye bence teklif yapabilirler. İnşallah hastanenin imajı kadar hayatını kaybeden Çağrı'yı da düşünerek gelir seninle görüşmeye. Ben bakayım. Otur otur, ben bakayım. Faruk Bey, hayırdır bu saatte? Buyurun lütfen. Kenan, siz yani Gökhan'la sen kimin peşindesiniz? Ben ne demek istediğinizi anlayamadım. Bence gayet iyi anladın. Ama madem daha açık olmam gerekiyor, olayım o zaman. Ama sen de bana dürüst olacaksın. Elbette. Peşinde olduğunuz kişi Baki Yüce mi? Kusura bakmayın Faruk Bey ama bu olayla Baki Bey'in nasıl bağdaştırdığınızı anlamadım. Yüzündeki ifade her şeyi anlatıyor. Kenan, ben bu saçları değirmende artmadım. Faruk Bey, bunları kapı önünde konuşmasak mı? Ha? Tamam, olur. Nerede istersen orada konuşalım. Bahçeye geçelim o zaman. Geçelim. Yasemin, bak ne diyeceğim. Biz yarın sabah Kenan'la buluşacağız. İş görüşmesinden çıktıktan sonra sen de gelsene. Ben gelmesem. Görüşmeden sonra hemen eve dönmek istiyorum. Ya sanki evde bekleyenim var Yasemin. Gel işte, sana da değişiklik olur. Bu aralar Çağrı'yı hatırlatacak kimseyle görüşmek istemiyorum. Ya yapma ama böyle. Kenan senin daha önceden de arkadaşındı. Nereye kadar kaçacaksın ki ondan? Hem belki seni görmek ona da iyi gelir. Sanmıyorum. Çünkü artık Kenan aynı Kenan değil gözümde. Nasıl yani? Yani
Artık onu Çağrı'dan ayrı düşünemiyorum. Onun yüzüne baktığımda Çağrı'nın gülüşü geliyor aklıma. Çağrı'yla ilk tanıştığımız an. Sahilde umursamazca vakit geçirdiğimiz an. Madem Kenan'ı görünce aklına Çağrı geliyor, bir de diğer açıdan düşünsün. Ne demek o? Yani baksana hep Çağrı ile ilgili güzel anılar geliyormuş aklına. Onu hatırlatacak insanlarla buluşmak, ne bileyim o güzel anlara tekrar geri dönmek, gittiğiniz yerlere tekrar gitmek. Sana da iyi gelmez mi? Bilmem. Belki de iyi gelir. Ama şimdi söz vermeyeyim, olur mu? Yarın haber ederim. Yani kendimde o gücü bulursam. Peki. Ama iyi düşün, olur mu? Tamam. Hadi kızlar salona gelin. Meyve hazırladım. Biraz vitamin girsin vücudumuza. Ben gelmesem. Ama Yasemin. Bak kızdırıyorsun hemen sultanı. Hadi. Hadi. Bakın Faruk Bey, ben hala bu olayla Baki Bey'i nasıl bağdaştırdığınızı anlayamadım. Anlatayım o zaman. Tabii biraz geçmişe gitmemiz gerekecek. Olsun. Bundan yıllar önce Baki Dalyan'da sıradan bir hastanede sıradan bir doktordu. Tabii o zamanlar siz küçüktünüz, hatırlamazsın. Sonra Baki birdenbire zengin oldu. Sonra nasıl olduysa bir hastane sahibi de oldu. İnsanlar konuşmaya başladı. Yani biliyorsun Dalyan küçük bir yer. İnsanlar merak ediyor haliyle. Baki sonra birdenbire İstanbul'a taşındı. Tabii insanlar konuşmaya devam etti. Yani bu değirmenin suyu nereden geliyor diye. Kimileri bunu Baki'nin Firuzan Hanım'la evlenmesine bağladı. Yani onun ailesinin parasal desteğiyle hastaneye aldığını söyledi. Kimileri ise Evet, kimileri ise onun pis işlere bulaştığını ve parayı orada bulduğunu söylediler. Yani bu sizin kardeşin Gökhan'la peşine düştüğünüz tarzda işler. Anlarsın ya. yani çok keskin bir üslupla konuşuyorsunuz Faruk Bey. Nasıl emin olabiliyorsunuz ki Baki Bey'in pis işlerin içinde olduğundan? Ya çünkü bu tahmin edilebilecek bir şey değil. Tahmin etmiyorum zaten. Biliyorum. Nereden biliyorsunuz? Alacı'dan öğrendim. Yani bu sizin Çağrı'nın ölümüne sebep olanlarla Alaca'nın böbreğini çalanların aynı kişiler olduğunu söylemişsin. Faruk Bey bunu zaten tahmin ettim. Ama benim sorduğum o değil. Alaca'ya bunu yapanın Baki Bey olduğunu nereden biliyorsunuz? Ben onu soruyorum. Bunu başından beri biliyorduk zaten. Emel de. Ben de. Ay hadi kızım meyvelerinizi yiyin de gece kalmadan yatın artık. Ya sabah misafirimiz gelecek. Kim geliyor anne? Yani hani bir ahbabımız vardı ya sana burs verecek olan. Kahveye gelecek. Hadi ya. Baştan haber verseydin ya anne. Ay her şeyde size haber verelim. Kızım yarın izin günün değil mi senin? İş mi var yarın? Ya izin günü de Emel teyze. İşte yatıp dinlenmek istemiştir herhalde Alaca. İyi tamam ben de onu söylüyorum. Hadi yatın da uykunuzu alın. Tamam anne yatarız şimdi. Babam nerede? Saat kaç oldu gelmedi hala. İşte bir arkadaşıyla buluştu. Çay falan içeceklermiş. Sohbete dalmıştır herhalde. Konu da neyse artık. Konu neyse ne Yasemin. Hadi uzatmayın. Yiyin şunları da yatın artık. Yiyecek mi? Sen ye.
Sen soyup ben yiyeyim. Doğrusunu söylemek gerekirse ben Baki'nin zenginliğini Firuzan Hanım'a bağlayanlardan değilim. Yani kulağıma bir sürü şey çalındı ama şimdi o uzun mesele. Biz asıl konumuza gelelim. Alacağım kaçırılıp böbreği çalındığında başta bunu kimin yaptığını anlayamadık. Şüphelendiğiniz birileri de mi olmadı? Kızımın başında Baki'nin yeni açtığı hastanenin gözde doktor olarak sen yakalanınca Haliyle benden şüphelendiniz. yani sonra nasıl olduysa birdenbire salıverilince Düşünceniz değişti tabii. dahası da var. Baki Dalyan'da yeni bir hastane açtı. Bayağı da şatafatlı bir açılış oldu ama nedense Baki o açılışta yoktu. İstanbul'da işleri olduğu için gelmemiş olabilir tabii. Öyle tabii ama tam o sırada onu Dalyan'da görenler olduğunu duyunca insanın aklına bir takım sorular geliyor tabii. Baki Bey'i Dalyan'da görenler olmuş öyle mi? Yani hayır, Dalyan'a kadar geldiyse niye açılışa katılmadı ve sonra gitti? Bunlar sizce yeterli mi? Dahası da var. Sonradan öğrendiğimize göre, yani ortak bir tanıdığımızdan, Baki'nin böbrek hastası bir kızı varmış. Ve nasıl olduysa birdenbire ortaya çıkan bir donörle sağlığına yeniden kavuşmuş. Böylece de anladık alacağımın böbreğini çalan o şerefsiz olduğunu. Faruk Bey madem bunu anladınız, niye gidip şikayetçi olmadınız? Kenan, bunu bana soruyorsun da sen Baki'ye ne yapabildin? Kenan, sen bize bir baksana. Bizim etimiz ne, budumuz ne? Yani tut ki bütün gemileri yaktık. Varımızla yoğumuzla Baki'nin karşısında geçtik, davalar açtık. Onu bütün bu olanlarla bağdaştıran bir delil yoktu ki ortada. Hem ya Baki onu suçladığımız için alacağıma zarar vermeye kalksaydı? Yapamaz mıydı bunu? Olmaz mıydı bu? İyi de bunu gidip Alaca'ya neden söylemediniz? Kenan, kendi yapmadığın bir şeyi benden bekleme. Haklısınız. Bu konuda diyecek bir şeyim yok tabii. Ama şundan emin olun. Ben Alaca'ya asla zarar gelmesine izin vermem. Hiç şüpheniz olmasın. Ben de bunun için geldim buraya. Seni bu konuda uyarmak için. Siz de Emel Hanım gibi kızımdan uzak durma diyeceksiniz. Hayır, öyle bir niyetim yok. Asla. Bu Alaca'yı daha fazla kırıp dökmekten başka bir işe yaramaz. Kenan, ben Alaca'yı çok sevdiğini biliyorum. Ve senden kızımı gözünden bile sakınmanı istiyorum. Bunun için söz ver bana. Ve Baki denen o şerefsiz onu takip ettiğinizi asla bilmeyecek. Bilmeyecek Faruk Bey. Söz veriyorum size. Tamam. Tamam ama bundan sonra bütün olanlardan beni de haberdar edeceksiniz. Alaca'yı ancak böyle koruyabiliriz. Sevenlerinden de ayırmak zorunda kalmayız böylece. Ha. Ben de gidiyordum zaten. Bir an evvel ara da merak etmesin kız. Buyurun ben geçireyim sizi. Peki. Duymadı mı acaba? Bir daha mı arasam? Alo Kenan. Açmayınca merak ettim seni. İyiyim iyi. Ya telefon içeride kalmıştı şimdi fark ettim. Yarın ne yapıyoruz?
Ya ben de sana onu diyecektim. Yarın acaba birazcık daha geç buluşsak olur mu? Olur tabii. De neden? Ne oldu? Bana burs veren ahbabımız yarın sabah buraya gelecekmiş benimle tanışmak için. O yüzden kusura bakma lütfen. Tabii senin evde olman lazım yani. Annemle konuşmuşlar. Annem de sağ olsun bana daha yeni söyledi. Tabii ki canım. Dert değil. Ya hayır yani daha önceden söyleseydi ona göre plan yapardık. Tabii ki canım. Kenan iyi misin? Sürekli aynı şeyi söylüyorsun. Yok sevgilim ya. Ondan değil. Zaten yarın buluşacağız ya. O yüzden öyle söyledim. Hem senin burs verenlere tanışman iyi olmuş. İyi o zaman. Yarın sabah yine haberleşiriz olur mu? Tabii. Yarın görüşürüz o zaman. Öpüyorum o zaman. İyi geceler. İyi geceler. Ne yaptın? Kenan'a haddini bildirdin mi? Konuştunuz mu? Ya konuştum konuşmasına da öyle had bildirme durumu olmadı. Yani kibar bir dille uyardım. Ne diyorsun sen Faruk? Ya kibar bir dille uyardım da ne demek? Baki'nin peşine düşmüşler. Baki eğer bunu fark ederse Alıcı'ya neler yapar? Hı? Bunu düşünebiliyor musun sen? Ha, kabahatli benim yani öyle mi? Sen git adamı tehdit et. Sonra ben Kenan'a had bildirmedim diye suçlu olayım öyle mi? Ya bu durumda ikimiz de Alacı'ya tehlikeye atmış olmuyor muyuz? Ya ikisi aynı şey değil. Biz Baki'yi niye tehdit ettik? Alıcı okusun diye. Onlar ne yapıyor? Onlar adamı hapse göndermeye çalışıyorlar. Vallahi ben onu bunu bilmem. İstemiyorum canım kızımla görüşmesini. Emel, bak sakın Alacı'ya Kenan'la görüşmemesi için baskı yapmaya kalkma. Bir şeyi ne kadar engellersen o kadar geri teper. Nasıl koruyacağız kızımızı? Ha? Var mı bir fikrin? Biz Alacı'nın yanında olalım yeter. Tamam, onu koruyacağız ama çocuk muamelesi yapmadan. Anlaştık mı? Bilmiyorum abi. Kafam çok karışık. Yasemin hariç Çağrı'nın neden öldüğünü bilmeyen yok. Bu işin gizli bir yanı kalmadı artık. Gökhan biraz sakin olur musun kardeşim? Bunu zaten sonsuza dek gizleyemezdik. Tamam da abicim bu kadar kısa sürede de değil. Ya önemli olan işin Baki ile alakalı olan kısmı. O gizli kalsın yeter. Bunu da sadece bizden başka bir tek Faruk Bey biliyor. Abi bu durum benim beynimi kemiriyor. Sabaha kadar gözüme uyku girmedi. Ben şimdi anlamaya başladım. Emel Hanım'ın görüşmemize neden bu kadar karşı çıktığını. Emel teyze alacağı bir şey mi oldu? Emel Hanım. Emel teyze eskidendi. Ve evet sen kızımın peşini bırakmazsan daha çok şey gelecek onun başına. Ben anlamadım. Ne demek istiyorsunuz? Biz alacağız. Siz diye bir şey yok Kenan. Ve asla da olmayacak. Emel Hanım, izin verin açıklayayım. Niye açıklayacaksın? Baki'nin kızıyla nişanlıyken Alacay'la görüşmek istediğini mi? Durum sandığınız gibi değil. O nişan hiç gerçekleşmedi. Yani bir işi ortada bırakacaksın öyle mi? Baki'nin buna izin vereceğini mi sanıyorsun? Baki sana neler eder, neler yapar haberin var mı senin? Ne doktorluğun kalır ne haysiyetin. Bozuk para gibi harcar seni. Emel Hanım o gün nişan meselesinden falan değil. Baki'nin Alacay'a ne yaptığını bildiği için öyle çıkıştı. Abi sen emin misin? Dün akşamki konuşmamızdan sonra bence her şey netleşti. Emel Hanım'ın o günkü öfkesinin tek sebebi Baki Bey'di. Bu nasıl? Çok mu ciddi? Görücü gelmiyor sonuçta Alaca. Alt tarafı zengin bir kadın geliyor. Öyle deme Yasemin. Yani o kadın olmasa ben kursa falan gidemezdim. Çok renkli. Yani bilemiyorum ama hala yasımız var. Uygun olur mu? Doğru diyorsun. Ya iyi de ben ne giyeceğim? Günlük bir şeyler giy.
Yani olduğun gibi görün. Saçmalama Yasemin. Kadın evimize geliyor. Biraz özendiğimi görsün. Bu nasıl peki? İyi, iyi. Güzel. Olur o. Hasta çizelgelerini ne yaptın? Arşiv kayıtlarından bakabildin mi? Ya henüz bakamadım. Hepsini USB'ye attım. Sonra dikkatlice inceleyeceğim. Bakalım oradan neler bulacağız. Göreceğiz. Bu Baki Bey'in avukatıyla Yeni Gün Hastanesi'nin avukatı aynı olması bizim için çok kötü oldu. Ya bir de adam cabbar bir avukat. Başımızı kesin zora sokacak. Pınar'ın önerdiği şeyi yapsak peki? Baki Bey'le konuşup Ersin'in davadan geri çekilmesini mi isteyeceğiz? Baki Ersin üzerindeki forsunu gayet rahat kullanabilir. Ya Baki bu durumdan işkillenirse? Biz de o zaman Baki Bey'i işkillendirmeyecek şekilde hareket edeceğiz. Ama nasıl? Vallahi boğuldum ben. Alo. Merhaba Ersin Bey. Eğer müsaitseniz ben sizinle dava hakkında görüşmek istiyorum. Tabii. Nerede, ne zaman? Yani açıkçası sizinle dışarıda gözükmemiz pek uygun olmayabilir. Yani benim için sıkıntı yaratabilir. O yüzden eğer müsaitseniz ben sizi eve davet etsem. Oo Pınar Hanım. Bakıyorum da çok hızlı çıktınız. Ben bile şaşırdım. Düşündüğünüz gibi bir durum değil Ersin Bey. Sizinle görüşme amacım sadece Baki Bey'in taleplerini yerine getirebilmek için. Tamam. Madem iş diyorsunuz, siz saati belirleyin. Ben ziyaretinize gelirim. Peki. Baki Bey biliyordu yani Çağrı'nın nasıl öldüğünü. Evet. Hatta Kenan o kadar perişan oldu ki gitti istifasını verdi. Tuğçe geldi Baki Bey. Tuğçe, sen hala Emel'le işbirliği mi yapıyorsun? Hayır Baki Bey, ben siz ne söylüyorsunuz onu yapıyorum. Tuğçe! Sen benim kim olduğumu bir türlü öğrenemedin. Hem arkamızdan iş çeviriyorsun, hem de kurtulabileceğini mi sanıyorsun? Ne sanıyorsun? Emel'le karım niye görüştü? Bakın Baki Bey, benim hiçbir suçum yok. Emel abla ayarlamış her şeyi. Yani para istemek için. Salih, telefonumu arabada unutmuşum. Git getir. Hemen Baki Bey. Şimdi beni iyi dinle. Sana anlatacaklarımdan sonra Emel'le görüşmek değil, onu yolda görsen yolunu değiştireceksin. Anladın mı? Saniye. Ne oldu kızım? Ne istiyorsun saniyeden? Ya dışarı çıkacaktım da çıkmadan bir sıcak çikolata içeyim dedim. Saniye bugün izinli. Nurten'e söyleriz, o yapar. Biz de seninle biraz sohbet edelim. Akşam diyorum, şu istifa meselesi açılınca ne kadar olgun davrandın. İnan ışıl ışıl oldu gözlerim seni dinlerken. Yani hepsi Tuğçe sayesinde. Tuğçe mi? Evet, Tuğçe. Annem, yani Tuğçe bana sadece bebeğini vermedi. Bana sıcak dostluğunu da verdi. Ne zaman yardıma ihtiyacım olsa yanımdaydı.
Beni sakinleştirdi. Farklı bir bakış açısından bakmamı sağladı. Yani diyebilirim ki son zamanlarda Tuğçe sayesinde biraz olgunlaştım. Dediklerimi iyi anladın mı? Anladım Baki Bey. Bu anlattıklarımdan hiç kimseye bahsetmeyeceksin. Hatta Salih'e bile. Yok, siz nasıl istiyorsanız öyle. Ben hiç kimseye anlatmam. Aferin. Sen akıllı bir kızsın Tuğçe. Eğer dediklerimi yaparsan öyle Emin'in kopardığı 3 kuruşa falan ihtiyacın olmaz. Geceleri derssiz tasasız huzurlu bir uyku uyursun artık. Huzur çok önemli. Sana dertsiz tasasız bir hayat vaat ediyorum. Ama sen... Tuğçe, senin önünde artık 2 yol var. Sen herkesin gittiği yolu tercih ediyorsun. Az gidilmiş yol. Bunu seçmek bir ayrıcalıktır. Herkes ayrıcalık ister ama kolay yolu seçerler. Peki ama neden? Yazık. Gerçekten çok yazık. Bazı yolların sonu... Telefonunuzu bulamadım Baki Bey. Tamam Salih, telefonum buradaymış. Tuğçe ile konuşmamız bitti. Gidebilirsiniz artık. Emredersiniz Baki Bey. İyi günler Baki Bey. Alacı kızımız okumak ve başarılı olmak için bu kadar hevesliyse... biz de tabii ki yanında olacağız, destek olacağız ona. Çok teşekkür ederiz. Yani kızım da ben de sana çok minnettarız. Yıllar sonra buluşmamız beni çok mutlu etti. Böyle başarılı kızlarımıza fırsat vermeme olanak sağladığınız için asıl ben size teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Gerçekten çok mutlu ettiniz beni. Sen hayallerinin peşinden git yavrum. Ben her zaman arkandayım. Eline sağlık Ezgi'ciğim, sağ ol. Afiyet olsun. Bir şey mi vardı? Nasıl gidiyor damayla ilgili çalışmalar? İyi, her şey yolunda. Hatta sandığımızdan hızlı ilerliyor. Kendinize dikkat ediyorsunuz değil mi? Otursana. Hadi söyle bakalım. Neyi merak ediyorsun? Gökhan, Çağrı'nın katilini bulma konusunda çok heyecanlı. Başka hiçbir şey düşünmüyor. Ya ona bir tuzak kursalar onu bile göremeyecek durumda. Bu ihtimal beni çok korkutuyor. Merak etme Ezgi. Biz bu adamların ne kadar tehlikeli olduğunu farkındayız. Ve mutlaka kendi önlemlerimizi de alacağız. Ayrıca Gökhan için endişelenme. O kendisini korumayı bilir. Bence biz de bu kadar hafife alma derim. Elimiz onlara karşı çok kuvvetli olacak. Peki. Görüşmemiz gerek. Çok önemli. Baki Bey ile ilgili ama telefonda olması her zamanki yerde. Bana müsaade artık. Başka işlerim de var. Kalkıyor musun?
O zaman ben sizi taksi durağına kadar götüreyim. Nasıl yani? Sizin arabanız falan yok mu? Özel şoförünüz, arabanız? Var tabii. Olmaz olur mu hiç? Ama bugün kendisine izin verdim. Faruk, ben eşlik edeyim, hem laflarız biraz. Ben de çıkacaktım zaten. Ben de sizinle geleyim. Kızım sen dur. Seninle konuşmak istediklerim var. Artık ben gideyim. Gelişmelerden haberdar et beni de olur mu? Tabii ederiz. Kusura bakmayın böyle alelacele pek bir şey ikram edemedik size ama muhakkak tekrar bekleriz. Tabii gelmez olur muyum hiç? Senin kadar güzel bir kızı kırar mıyım ben hiç? Hem gelişmelerini kendi gözlerimle görmek istiyorum. İyi günler diliyorum. İyi günler. Ne oldu şimdi buna? Bilmiyorum. Kızım Seni dinliyorum babacığım. otur sen şöyle bir. Aşk olsun alacağım ya. Ben niye böyle önemli bir şeyi annenden öğreniyorum? Hayır, arkadaşınız karaciğeri çalınarak öldürülüyor ve benim bundan haberim olmuyor. Babacığım senden bir şey gizlemem biliyorsun. Ama Yasemin'in öğrenmemesi gerekiyordu. Bu basit bir şey mi evladım? Gidip Yasemin'e anlatayım. Ya hayır tabii ki ama beni de anla. O kadar zor zamanlardan geçtik ki o anda gelip sana anlatamazdım. Hayır, yani ben kendi kendime sordum. Alacağım gelip niye bana bunları anlatmıyor diye. Kızım, böyle önemli bir şey olduğunda benim de haberim olsun. Tamam haklısın. Canım babam benim. Bu arada hediyen için de teşekkür ederim. Çok düşüncelisin. Senin gibi bir babaya dünyaları alsam yetmez. Ama elimden şimdilik bu kadarı geliyor. Kızım, bu dünyadaki en büyük hediyem sensin. Canım babam. Bir tanem benim. Canım babam. Efendim Ersin. Baki Bey bugün beni Pınar aradı. Evine davet etti. Davada bizden yardım almak istiyormuş. Sizce gitmeli miyim? Git. Git ama dikkatli ol. Henüz o kadının kafasından neler geçtiğini bilmiyoruz. Tamamdır Baki Bey. Size haber vermeden bir şey yapmak istemedim. O zaman ben ne konuştuğumuzu size ayrıntılarıyla anlatırım. Tamam Ersin. Dediğim gibi dikkatli ol. Bir tuzağa falan sakın düşme. Merak etmeyin Baki Bey. Şu Selim Bey'in davasıyla ilgili bir şey soracaktım sana. Sen karşı tarafın avukatıyla görüşecektin. Görüştün mü? Kaç zamandır halimizi görmüyor musun Pınar? Benim başka davayla ilgilenecek vakti mi var? Doğru ya. Ben Çağrı davasının insanın bütün vaktini alacak kadar zor bir dava olduğunu unutmuşum. Ne demek istiyorsun sen? Çağrı'nın nasıl öldürüldüğünü öğrendim Gökhan. Öfkeden deliye döndüm resmen. İşin çok zor. Bu davayı almak kimsenin harcı değil. Pınar sen ne söylemek istiyorsan böyle peşin peşin söylesene. Hiçbir şey. Ben hem senin için hem de hukuk camiası için ilginç bir dava olacak. Onu söylemeye çalışıyorum. Neyse. Sana kolay gelsin. Az kalsın Kenan aldığım hediyeyi unutuyordum ya. Hadi ama Yasemin geç kalacaksın iş görüşmesine. Kalmam merak etme. Hem kalsam da beklesinler biraz ne olacak? Bak lütfen laf olsun diye gitme şuna. Gerçekten istersen alırsın bu işi. Evet. Bana bak. İş görüşmesinden sonra geleceksin değil mi yanımıza? Yani bilmiyorum ya. Haber vereyim. Yorgunluk durumuma göre bakacağım. Yasemin ne yorgunluğu. Taş mı taşıtacaklar sanki sana? Hadi üzme beni. Gelirsin. Bakalım alacağım. Hadi.
Anneciğim, kahveni kendi elimle yaptım. Teşekkür ederim. Teftiş nasıl gidiyor bakalım? Ne teftişi kızım? Ya ne bileyim, işimin başında mıyım, çalışıyor muyum diye kontrola geldim diye soruyorum. Aşk olsun, o nasıl laf öyle? Senin kontrole ihtiyacın mı var? Bu iş yerini açmak için ne kadar uğraştığını ben bilmiyor muyum? Yani şaka yapıyorum. Biliyorum, biliyorum. Tuğçe nerede? Bugün gelmedi mi? Yok, annesi hastalanmış. Ona izin verdim o yüzden. Annesinin yanına gidiyor hastaneye. Annesi mi hastalanmış? Hı hı. Ay Tuğçe, kusuruma bakma. Vallahi her şeye yetişeceğim diye yorgun düştüm. Firuzan Hanım mesaj atmış. Nasılsın, hastaymışsın diyor. Nereden çıktı ki şimdi bu? Seninle buluşabilmek için Biricik'e böyle bir yalan söyledim. Niye böyle bir yalan söyledin Tuğçe? Bak telaşlanmış kadın. Vallahi çok iyi bir insan bu. Ben de bir şeyler yazayım bari. Merak etmeyin Firuzan Hanım. Ağır bir grip geçiriyorum. Toparlayacağım. Teşekkürler. Kızım başka söyleyecek yalan bulamadın mı? Ya kadın hassas bir insan işte. Sürekli yalanlarla yaşadığımız için artık aklıma başka yalan gelmedi Emel Hanım. Sen ne demek istiyorsun? Bir şey demek istemiyorum. Ya da şey demek istiyorum ya. Sen ne biçim bir kadınmışsın? Dünyada bundan daha huzurlu bir an yok. Sana sarılırken yaşadığım huzur bir bilsem. Bir daha yanımdan hiç ayrılmazdın. Şu an hayattaki en çok istediğim şey Neymiş o? yanından bir an olsun ayrılmamak. Aldığım her nefeste özlüyorum seni Alıcı. Hatta şu anda bile. Nedir bu? Sana aldım. Küçük bir hediye. Aç bak bakalım. Tuğçe, sen kafayı mı yedin? Ne diyorsun? Sen ne dediğimi gayet iyi biliyorsun. Zamanında ilişki yaşadığın adamdan intikam almak için beni mi kullanacaktın? Hiç mi utanman yok senin ya? Hiç mi yüzün kızarmadı? Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Duyuyor. Kulağım da duyuyor, gözüm de görüyor sayende. Mesela senin nasıl bir kadın olduğunu gördü. Zamanında adamın yatağından geçtin diye beni abuk sabuk işlerine kullanmışsın. Kes sesini. Kes yoksa vallahi elimden bir kaza çıkacak şimdi. Sen o kazayı zamanında adamın yatağından geçerek yapmışsın zaten. Peki ne planlıyordun? Beni kullanıp bir daha yatağa girmeyi mi? Yalan mı söylediklerim? Hı? Sırf para için girmedin mi o adamın yatağına? Ha? Senin gibileri ne derler sen biliyorsun değil mi? Sus. Yazıklar olsun sana, yazıklar olsun. O manyak babandan kurtarmaya çalıştım seni. Ama diyemez misin? Diyemez misin? Allah belanı versin seni. Belanı versin. Ne oldu? Ağrına mı gitti? Ne yapacağız? Gerçekten çok güzel. Çok düşüncelisin.
Ama ne gerek vardı buna şimdi? Senin gözlerinden daha güzel bir hediye mi var benim için? Baktıkça beni hatırlayacağım bir şey olsun istedim. Niye baktıkça seni hatırlıyormuş? Yoksa beni terk mi ediyorsun? Ya Kenan o nasıl laf? Ben hediye verilirken öyle denir diye. Merak etme. Ben her denize, çiçeğe, gökyüzüne... Yani güzel olan neye bakarsan bakayım, seni hatırlıyorum. Bana güzel olan her şey seni hatırlatıyor. Şeytansız, şeytan. Ama kabahat bende. Bunu nasıl göremedim? Emirhan. Müstahaktır her şey. Eğer bu işi elini yüzüne bulaştırırsan sahte kimliğini kaybedersin. Gerçek kimliğinle de hapislerde çürürsün. Yani bu sefer hayatın kayar. O yüzden dikkatli ol. Arkanda sakın iz bırakma. Alo, Alaca. Şimdi çıktım iş görüşmesinden. Yasemin çok sevindim. Gözün aydın. Tamam geliyorsun o zaman yanımıza. Güzel bir kutlamayı hak eder bu haber. Gelmesem daha iyi Alaca. Biraz yorgunum. Gidip dinleneyim. Ya ben gelmeni çok isterdim ama yorgunum diyorsan. O zaman evde görüşürüz. Peki görgü tanıkları ifadelerini tam istediğimiz gibi verdiler mi? Aferin Atıf. İşte bu iyi haber. Büyük bir iş başardın. Bu arada yaptığın büyük işin hakkını fazlasıyla alacaksın. Tamam. Hadi görüşmek üzere. Orhan işi tamam Salih. Arkadaşların hesabını sormak için yanıp tutuşan bizim çocukların önüne kurban atıldı. Böylece bu konu da kapandı. Bana bir emriniz var mı Baki Bey? Bugün keyfim çok yerinde Salih. Hiçbir emrim yok. Gidebilirsin. Yani Tuğçe'ye gösterdiğiniz anlayış için de teşekkür ederim Baki Bey. Her zamanki gibi yaptınız yine bir büyüklük. Hadi çık. Tuğçe Hanım, Ah geldiniz mi? geldim. Baki Bey sizi bekliyor. Buyurun. Hoş geldiniz. Merhaba. Keşke Çağrı ve Yasemin de bizim kadar şanslı olsaydı. Maalesef hayat bize davrandığı gibi davranmadı onlar. Neden yaşadığım şu mutlu anı vicdan azabı olarak yüklüyorsun ki kalbime? Ya iyi de onların şanssızlığının seninle ne alakası var? Sadece sevdiğimiz iki insanın bizim kadar talihli olmadığından bahsettim. Zamanı dondurduğumuz bir günde en yakın arkadaşlarımızın yaşadığı talihsizliklerden bahsediyorsun Kenan. Zaten normal dünyaya döndüğümüzde yeterince düşünüyorum ve üzülüyorum onlar için. Ama bugün zamanı dondurduk. Tamam. Dünyada sadece ikimiz varmış gibi davranmaya devam o zaman. Zaten baksana, bu sürede bitmek üzere. Arabaya geldik sayılır. Demek bitti o süre.
Buyurun. Dışarıdaki şıklığınızdan ne kadar farklı bir ev hayatınız var Pınar Hanım. Nasıl yani? Yani siz yine şıksınız tabii ama sizi dışarıdan tanıyan birisi olarak bu kıyafet seçiminiz beni biraz şaşırttı. Benim kıyafet tercihlerim kişiye, konuya ve ortama göre değişir Ersin Bey. Şu an sizinle bir iş konuşmak için buluştuk ve benim evimdeyiz. O yüzden çok şık bir kıyafete gerek duymadım. Neyse. Bakın Ersin Bey, benim bu davaya dahil olabilmem için Gökhan'ı etkileyecek bir şeyler bulmam şart. Yoksa Gökhan bu davanın yanından geçmeme bile izin vermez. Biliyorum, tanıyorum onu. Tamam. Şöyle. Abi vallahi duyduğumda ben de şok oldum ama maalesef Doktor Orhan tutuklanmış. Allah kahretsin. Böyle bir şey yapacaklarını tahmin ediyordum. Birini günah keçisi ilan edip bu işten sıyrılacaklar. Biz ne yapacağız şimdi? Muhtemelen bizim gazımızı almaya çalışıyorlar. Blöfünüzü gördük. Asıl suçlular mahkemeye çıkacak diyeceğiz. Emel, neyin var? Sofrada da bir şey yemedin. Migrenim tuttu Faruk. Başım ağrıyor. Ay başımda dikilip durmasana Faruk. Allah Allah. Ağrım geçince gelirim ben yanınıza. Hadi git. İyi, sen dinlen. Ben de gidip o zaman kızlarla sohbet edeyim biraz. İyi tamam. Işığı da kapatır mısın giderken? Zamanında adamın yatağından geçtin diye beni abuk sabuk işlerine kullanmışsın. Kes sesini. Kes yoksa vallahi elimden bir kaza çıkacak şimdi. Sen o kazayı zamanında adamın yatağından geçerek yapmışsın zaten. Peki ne planlıyordun? Beni kullanıp bir daha yatağa girmeyi mi? Yalan mı söylediklerim? Hı? Sırf para için girmedin mi o adamın yatağına? Ha? Senin gibiler ne derler sen biliyorsun değil mi? Bakicim ben hazırım. Sen hazır değil misin daha? Baki. Yes,